Restorasyona girmeden öncesi ve sonrası olarak yani 300 futbol sahasına eşdeğer. Mükemmel bir aynalama yapmışlar. Piramitler halt etmiş. Burada hangi filmin çekildiğini biliyor musun? Şimdi bak şurada ibadet ediyorlar. Lyon sezonunda aylık 1 milyon turist geliyor. Koş. Ben nasıl gezdim bu kadar inanın ben de bilmiyorum, şans eseri. Buket abla şu anda tarihin eskitmediği yerdeyiz. Evet bak 12. yüzyılda yapılmış burası. Bir şehir büyüklüğündeymiş. Şehirmiş burası yani halk yaşıyormuş içinde. Her yerinde detay var bak. Her yerinde. Şuralarda, duvarlarda, bak şuraya mesela. Herkes geleneksel giyinmiş. Biz de mi geleneksel kıyafet giysek? Bulamadım, ben biraz baktım da. He. Bulursak giyeriz. Gel gel beni şurada bir çek. Nasıl ama manzara? Çok güzel. Güzel değil mi? Şuraya bak ya. Bir de çoğu kolonu kırmışlar galiba. Ya çok uzun yıllar olmuş. Muhtemelen kendiliğinden de artık olmuş olabilir. Eskiyor yani sonuçta. Hatta burayı böyle yapmak için, tutturmak için, şimdi bazı yerler yıkılmak üzereymiş. Oraları bozmadan altına bir şey koymuşlar o yıkılmasın diye. Şimdi oralara da gideriz. Bayağı büyük bir yer. Bir de Türkiye'deki gibi restore ederken bozmuyorlar yapıyı. Yok hiç. Bizde İçeri biraz girdim, baktım. Restore edilmesi çok hafif yani bozmadan. esere zarar vermeden Aynen. Restore etmişler. Yani Türkiye'de hiç kesinlikle böyle anlamıyorsun. değil. Aynen öyle. Türkiye'de yani restorasyona girmeden öncesi ve sonrası olarak biliyorsun Kız ki. Kulesi olayı zaten. Aynen. Tamamen yapıt değişiyor ya. Şaka gibi. Şimdi burası dünyanın en büyük tapınağı aslında. Yani dini yapısı diyebiliriz tapınaktan ziyade. 162 hektarlık bir alana sahip. Yani 300 futbol sahası, 300 futbol sahasına eşdeğer bir. Yani söyleyemedim şaşkınlıktan. Çok büyük değil mi ya? 300 futbol sahası gerçekten çok büyük bir rakam. Büyük. Onun dışında burası normalde önceden Hinduizm yani Hindu tanrısı Vishnu'ya adanmış. Hinduizm için yapılmış bir eser, bir yer, tapınak. Sonradan burası Budist tapınağına dönüştürülmüş. Yani düşün sen bir cami yapıyorsun sonra onu kiliseye çevir. Öyle bir şey işte. Linç ederler bu Aynen arada zaten öyle. de. Ama burada şu an Kamboçya Budizm dininde yaşıyor. Ona inanıyorlar ve Kamboçya halkı buraya gelip ibadet ediyor. Ya sen mesela kiliseyi camiye çevirseler camiye gitmez misin? Gideceksin. Gitmek zorundayım ibadet etmek için. Gibi Önemli yani. değil, evet. Ve önemli bir yapı. Dünyanın 8. harikası olarak da kabul edilmiş. Ve gördüğün gibi duvar kabartmalarında binlerce, milyonlarca figür var. Yani ciddi bak her detayında nereye gidersen git şuranın güzelliğine bak. 3, 4, aklıma bak. Bir detay yakalayabiliyorsun. Bu arada simetrik fark ettiysen. Aynısından diğer tarafta da var hep. Bak bunu fark etmemiştim. Bu arada bak şeyi göstereceğim sana. Şurası, bak şurayı görüyor musun? Simetri deyince fark ettim. Oranın ucunda, tepesinde normal. Bak orası hiç bozulmamış. Karşısındakine bak. Çevir şuraya. Bu da tam karşısındaki. Ama tepesi yıkılmış. Görüyor musun şu? Aynısı değil. Yıllara dayanamamış. Evet, tepe bak üçünün de yıkılmış. Bu tarafta sadece şu sağ sol yıkılmış, orta sağlam. Simetri deyince fark ettim. Hakikaten bak karşı karşıya bak görüyor musun? Şurada da var. İçeriği görmen lazım ama mükemmel bir aynalama yapmışlar. O zamana göre gerçekten de Yani mükemmel. şurada bir var, şurada bir var. Aynısından. Şeyi biliyor musun? Neyi? Yüzyıllar önce burası ormanın içerisinde unutulmuş. Burayı yapmışlar sonra 15. yüzyılda falan burayı unutmuşlar. Ben oruç muydum ya? Medeniyet yok mu oldu acaba? Öyle bir şey mi var? Bilmiyorum. Bir kişi bile hatırlaması lazım. 100-200 yıl çok Ormanın içerisinde burası kaybolmuş gitmiş. şaşırtıcı. Zaten her yer ağaçlık. Sonra Fransız kaşifler gelmiş buraya. Yeniden dünyaya burayı katmışlar. Yeniden keşfetmişler. Yine bir Fransa. Yine bir Fransa her yerden çıkıyor. Vietnam'a gittik orayı da işgal etmiş 90 yıl mı ne. Buraya geldik burayı da işgal etmiş. Buraya bayağı bir göz dikmiş Fransızlar. Asya'yı seviyorlar. Evet çok istemişler ama olmamış. Bu arada buradaki yapılan bu taşlar var ya mimari. Bu taşlar 50 kilometre uzaklıktan buraya getirilmiş.
Buraya getirmek için de kanallar yapılmış hep buraya. Yol üstünde. Çok zor yani yapılmış. Emek var, emek. Piramitler halt etmiş. Piramitleri görmedim mi? Hakkını yedirmeyeyim şimdi. Orası da değerli bir yer. Bir de buraya gelirseniz ya sabah gün doğumunu seçin ya da gün batımını seçin diyorlar. Çünkü dediğim gibi aynalama yapıldığı için güneş doğarken ve batarken çok güzel görünüyormuş burası. Bir de kapı batı tarafına bakıyor ya. Genelde diyorlar ki akşamüstü gelin, daha güzel bir yüzüne geleceği için güneş fotoğraf çekilirken daha güzel bir görüntü alabiliyor musun? Evet. Kesin onun da bir anlamı vardır batıya bakmasıyla. Ama biz geldik tam da öğle saatinde. Saat 12.30. Hem çok sıcak, çok yanlış bir zamanda geldik. Sen burada hangi filmin çekildiğini biliyor musun? Burada film mi çekmişler? Hiçbir şey bildiğim yok. Hem de başrolünde Angelina Jolie oynamış. Nasıl bilmezsin? Hiçbir fikrim yok. Hangi film? Tomb Raider. İzleyin gençler. Tam şu an senin bulunduğun yerde Angelina Jolie vardı zamanında. İçeride. Geçeceğiz şimdi oraya. Ama tabii buraya gelmiş, buradan geçmiş. Ben de geçiyorum. Bak izle. Fıtı 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 fıtı. Hadi gel. Wow. Şurada beni bir çek ya. Her yıl milyonlarca turist neden buraya geliyor biliyor musun? Hayır. Yani Kamboçya'ya. Burası için mi? Evet. Angkor Wat Tapınağı'nı görmek için gerçekten çok fazla insan buraya geliyor. Çünkü zannettiğimizden daha değerli bir yapı ve eşi benzeri yok. O yüzden geliyorlar. Muadili yok. Normal bir tapınak olmadığı için içeride şu an kaybolduk. Yolumuzu bulamıyoruz, çıkamıyoruz. Labirent gibi gerçekten. Nereye geldik anlamadım. Çıkışı kaybettik ama önemli değil, bir şekilde bulacağız. Çok büyük. Buraya geldiğinizde 2,5 saat buraya ayırmanız gerekiyor. Her yeri keşfetmek istiyorsan Aynen öyle. Yani girdim çıktım yok çünkü her yer birbirinden farklı ve etkileyici. Bu drone uçurmuş muydunuz burada? O zaman drone sahneleri girsin. Evet İbrahim Bey, siz şimdi buraya 100 kere geldiğiniz için Evet. sizden birazcık detay alalım, bilgi. Şu an tapınağın ana giriş yerindeyiz. 5 kulenin oradayız. Ana kulenin yüksekliği 65 metre uzunluğu. Bu 5 kule nereye ifade ediyor? 5 kule. Evet. Nereye? Himalayalardaki Mera Dağı'nı, Kutsal Mera Dağı'nı. Hadi canım. Tabii etrafındaki 4 tane hendek ise, havuz görünümlü hendekler ise okyanusu simgeliyor arkadaşlar. Allah Allah. Evet, çok değerli bir yerdeyiz. 850 yıllık bir tarihi var. 12. yüzyılın başlarında yapılmaya başlanıyor. 25-30 yıl sürüyor yapımı. Bak, Şu an bilmiyordum. bastığın taşın ağırlığı kaç kilo? Kaç? Minimum 1,5 ton ve 2 tona kadar çıkıyor. Bu taşları nasıl taşımış bu insanlar? Nehirde kayıklarla taşımışlar, Han Nehri'nde. Allah Allah. Tabii. Efsane bir yerdeyiz. Tarih kokuyor. Duvarlarda 3000'den fazla görsel eser var. Ve en önemlisi ise okyanus balığı görseli burada. Ama gel görelim ki yıl olmuş 2025, tapınağı biraz sahipsiz bırakmışlar. Çok eskimeye başlamış, restorasyon gerektiriyor, yapmıyorlar. Halbuki yüksek bir ciro elde ediyor burası. Ölü sezonda bile günlük 20.000 turist geliyor. Yoğun sezonda aylık 1 milyon turist geliyor. Giriş ücreti $40, ciroyu siz hesaplayın. Şimdi burası 1992'den beri UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş arkadaşlar. Yani Siem Reap'in aslında baktığınızda tek turizm gelir kaynağı buradan sağlanıyor. O derece yani. Düşünebiliyor musun? İnsanlar başka bir şey için Siem Reap'e gelmiyor. Şuranın güzelliğine bakın ya.
Bu arada ben Kamboçya insanlarını da ayrıca çok sevdim. Bence çok güler yüzlü ve çok iyi insanlar. Yani o kadar kötü şey yaşamalarına rağmen tarihte. Abla çantan nerede? Araba nerede? Şaka yapıyorsun. Ben nereye bıraktım? Biz İbrahim'le nerede video çektik hatırlıyor musun? Koş. Çabuk. Eyvah eyvah. Vallahi bittik biz. Nereden? Nereden gidiyorduk? Çantam yok. Gel. Buradan mı geçmiştik? Ya of ya. Ya bu kaçıncı ya? 2 gün önce telefonumu kaybettiğimi biliyor musun? Sen telefon mu kaybettin? Evet. İkinci telefonum var benim, eski telefonum. Şimdi bunu kaybedersem var ya mahvolurum. Nerede durduk biz? Şu tarafta durmuştuk galiba. Gel. Delireceğim. Allah'tan bıraktığım yerde duruyor. Bir sürü insan geçiyor şu an. Siz benim gibi olmayın ne olur. Dur sakinleşmem lazım. Kapat biraz sakin. Şimdi siz benim hikayeyi bilmiyorsunuz. Ben Filipinler'deyken o zamanlar işte tek geziyordum. Kız arkadaşım vardı. Biz akşamları böyle eğlenmeye falan gidiyorduk. Gittik yine aynı yere. Sürekli gittiğimiz bir yer vardı işte birlikte. Gittik. Orada ben gece işte telefonumu çaldırdım çantamdan. Açıp almışlar. Ondan sonra fark etmedim. Sonra işte üzüldüm. Sabah karakola gittik saat 5'te falan. Hiçbir şey yapmadılar tabii ki. Ertesi gün akşam aynı yere tekrar gittim. Çünkü o kadar mutluyum ki. Yani paranın mutluluğumu bozmasına asla izin vermedim. Ve tadını çıkardım tekrardan. Peki yine ne oldu? Cüzdanım çalındı. Hala ders almıyorum. Yine gittim. Bu sefer hiçbir şeysiz gittim ama. Çantasız, hiçbir şeysiz. Zaten telefonum da yok artık. Bomboş gittim böyle. Sadece 1-2 nakit aldım. Onu da arkadaşıma verdim. Bu sefer böbreklerini çalıyorlar ha? Aynen. Şaka gibi ya. Yaşandı arkadaşlar. Yani ben nasıl gezdim bu kadar inanın ben de bilmiyorum. Şans eseri. Ya ben gezebildiysem böyle 20 ülke falan. Siz hayli hayli gezersiniz. O yüzden pes etmeyin. Ve cesaretinizi toplayıp çok istiyorsanız eğer böyle bir şey tabii seyahate çıkabilirsiniz. Ama yaptığımı yapmayın. Söylediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Şimdi burada bir tapınak var yukarıda. Orası da dini bir yer olduğu için üstünüze bir şey giyin dedi. Hemen üstüme Bali Moons kostümümü arkadaşlar. Bakın üst alt takım gördüğünüz gibi. Şu şekilde içimdekini şöyle kapatacağım. Bak nasıl kurtardı hayatımı görüyor musun? Bali Moons'unuz varsa yanınızda alt üst takım. Bak böyle yerlere girerken hiç zorlanmazsınız. Çantamı da alıyorum. Thank you. Bak nasıl izin verdi. Çünkü üstünde Bali Moons var. Bali Moons olunca diyor geçebilirsin. Çok yokuş ya. Merdivenler böyle dimdik. Ya şuraya bak. Gerçekten bu kadar motif, bu kadar işleme ve hepsi el işçiliği. Görüyor musun? Ya tabii o zamanlar neyle yapacak? Baksana şurada daha çok var. Tam komple böyle. Aynı. Çok iyi ya. İnanılmaz detay var. Şimdi bak şurada ibadet ediyorlar. Oraya giriş yasak herhalde. Gel oraya gidelim. Terliklerimizi çıkarıyoruz çünkü ibadet yerine geldik. Hemen karşıda. Bak içeride şey var. Bu da. Bu da burada. Fıtı 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 fıtı. Aynı anda aynı yere gelmişiz. Kalp kalbe karşı. Evet. Bu arada ayrı takılıyoruz. O ayrı YouTube çekiyor. Ya neler öğrendin bu süreçte? Ritüel havuzundayız. Burası mı? Evet. 4 tane havuz var. Güney, doğu, kuzey, batı. Hepsi farklı bir yöne bakıyor. Özel günlerde, kutlamalarda kutsanma ve arınma olarak buradaki havuzları kullanıyorlarmış. Ama şu an su yok. Su yok tabii artık kullanılmadığı için kimse arınmıyor. Evet, kurumuş. Evet. O dönemde çok ünlü ve popülermiş burası. Yağmur suyuyla besleniyormuş. Zaten buranın bir diğer adı da sular şehri olarak geçiyormuş. Ölüm ve suyu çok benimsemişler. Su olmadan hayat olmaz, su olmazsa ölürüz. En çok benimsedikleri şey. Ondan dolayı suyumuz hiç eksilmesin, azalmasın diye sürekli burada Tanrı'ya dualarda bulunuyorlarmış. Adaklar veriyorlarmış, kutsanıyorlarmış, aranıyorlarmış arkadaşlar. Vay be. Şu an Hakikaten öyle ama. Beşkule'deyiz. Teşekkürler değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim belgeler için. Belgeler için.
Korkudan ayaklarım titremeye başladı. Fıtı 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 fıtı. Görüyorsun, kostüm değiştirdim. Ama neden? Çok beğendim çünkü. Kamboçya'dan Balimuns'a kıyafetler aldım arkadaşlar. Balimuns biliyorsunuz ki Traveler konsepti olarak açıldı. Bilmiyorsanız da şimdi öğrenmiş oldunuz. Yani biliyorsunuz çok fazla yer geziyoruz ve ben de o gezdiğim yerlerden gerçekten beğendiğim ürünleri getirip Balimuns'a koyuyorum sizler için tabii ki. Yani Bali'ye geldiğinizde Nepal'den, Kamboçya'dan, bunun gibi Kore'den, Tibet'ten var, Vietnam'dan kıyafetler, takılar, aksesuarlar, güneş gözlükleri bulabilirsiniz. Böyle beğendiğim şeyleri ve farklı şeyleri özellikle getiriyorum. Gelirseniz Bali'ye bana Instagram üzerinden mesaj atabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.